Rüzgarlar nasıl oluşuyor biliyor musun Erhan'cığım? Şöyle, bir evde farklı odalarda 2 camı açarsan orada işte rüzgarı yakalarsın. Aslında yanlış değil biliyor musun? Bir hava kütlesinin belli bir yerden başka bir yere geçmesi sonucu oluşur. Bu kadar basit. Bunun için tabii ki bir itici güce ihtiyaç var. Neden hava kütlesi diyorum? Sonuçta havada moleküllerden oluşuyor. Ve bu moleküllerin de bir kütlesi var. Onlar bir yere geçtikleri zaman rüzgar oluşuyor. Peki nasıl geçiyorlar? Bunun çeşitli sebepleri var. Temelde güneşin yeryüzünü eşit olmayan şekillerde ısıtması sonucunda ne olur? Bir sıcaklık farkı oluşur. Sıcaklık farkı ve basınç farkı oluşur arkadaşlar. İşte bu farklar hava hareketlerini tetikler ve rüzgarların oluşumuna neden olur. Peki rüzgarın oluşumunu etkileyen temel faktörler nedir? Isınma ve soğuma. Güneş ışınları arkadaşlar dünyanın her yerini aynı şekilde ısıtmaz. Bazı yerler daha sıcak olur, bazı yerler daha soğuk olur. Mesela dünyanın şeklinden dolayı en dışarıda kalan kısım ekvator bölgesi. Aslında güneş ışınlarını en dik alan, en çok alan bölge. Bu yüzden ekvator daha sıcak diğer bölgelere göre. Burada ısınan hava yükselir arkadaşlar. Diğer taraflarda kutup bölgeleri bildiğiniz gibi çok daha soğuk olur. Burada güneş ışınlarının açısı ve güneşe olan uzaklıkları daha fazla olduğu için bu bölgeler ekvatora göre daha az sıcaktır. Bu da hava kütlesinin yoğunlaşmasına ve alçalmasına sebep olur. Yer şekilleri ve yüzey tipleri. Arkadaşlar deniz ve kara birbirine göre farklı şekillerde ısınır ve soğur. Bu yüzden denizden karaya, karadan denize rüzgarlar bir şekilde oluşmuş olur. Coriolis etkisi. Dünyanın dönme hareketi arkadaşlar rüzgarların da yönünü değiştirir. Kuzey yarımkürede rüzgarlar sağa doğru dönerken güney yarımkürede sola doğru saparlar. Atmosferik basınç farkları havanın soğuması veya ısınmasıyla oluşuyor. Bunlarda da yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir geçiş var. Bu da rüzgarları oluşturuyor. İşte bu faktörler... Evi unuttun ama. Pencerelerden de geçiyor dedim ya, benim de katkımı şey yaparsam evde de oluşuyor rüzgar çünkü. Erhan'ın penceresi. Oldu mu? Evet arkadaşlar bu faktörler rüzgarların oluşumunu sağlıyor. Bugün biz burada bir rüzgar oluşumunun nasıl olduğunu görüyor olacağız. Bunun için malzemelerimi sayıyorum. Malzemeler. 2 plastik kap, buz, 4-5 mum, 2 tütsü, pet şişe, çakmak. Evet arkadaşlar buzları koydum. Gördüğünüz gibi burada buzlar var. Burada mumlar var. Plastik kabımı, bu aslında bir pet şişe gördüğünüz gibi. Bunu böyle koyuyorum arkadaşlar. Ve şimdi ne yapacağım? Bir tütsü yakacağım. Bu tütsünün bizim aslında rüzgarın yönünü tayin etmemize yaradığını göreceksiniz. Şöyle tütsü, bildiğimiz tütsü. Evet şimdi mumları da yakıyorum arkadaşlar. Bunların da maşallah iplikleri ne kadar uzunmuş. Aa tütsü ne güzel koktu. Mumları niye yakıyorum? Orada sıcak hava oluşturmak. Aynen öyle. Burada. Ha, doğru cevap verdin. Sıcak hava oluşturmak için evet. Arkadaşlar şöyle dumanı biraz arttıracağım. Daha net görün diye. Evet arkadaşlar böyle daha fazla bir duman çıksın diye, daha net görün diye böyle bir şey yaptım. Şimdi bakın. Dumanı verdim içeriye. Bakın görüyor musunuz? Duman, tütsünün dumanı bu taraftan doğru çıkıyor arkadaşlar. Yani rüzgar oluştu aslında. Buradan buraya doğru. Şimdi diyeceksiniz ki sen buraya yakın tuttun o yüzden öyle. Şuraya yakın tutayım. Şuradan tutuyorum bak. Ha. Bakın görüyor musunuz? Çıkan dumanı görüyor musunuz? Buradan tutuyorum. Buradan çıkıyor. Rüzgar oluşumunu gözümüzle görmesek de dumanın çıkışıyla anlayabiliyoruz. Mesela buradan tutayım. Oraya gidecek mi? Bakın gitmiyor. Yine buradan çıkıyor görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar mumları söndürdüm. Burası o kadar sıcak değil artık. Yine de bakalım ne olacak? Acaba gidecek mi? Bakın gidiyor. Ama
Az evvelki kadar gitmiyor, görüyor musunuz? Buradan da çıkıyor duman. Az evvel buradan hiç çıkmıyordu. Buradan hiç çıkmıyordu, pardon. Bakın şimdi buradan da çıkıyor. Çünkü burası yeterince sıcak değil. Bakın eş zamanlı olarak buradaki sıcaklığı arttırsam acaba bunu görebilir miyiz? Buranın sıcaklığını arttırdığımı varsayın. Varsaymayın. Öyle yapıyorum zaten. Bu bölgenin sıcaklığını arttıracağım. Bakalım buradan çıkan dumanı kesebilecek miyiz? Bakın görüyor musunuz? Dumanı nasıl kesiyorum? Bak azaldı. Çıkış azaldı. Buradan çıkış hızlandı arkadaşlar. Burada rüzgar yaptık dostlar aslında. Bu rüzgarı nasıl yaptık? Az evvelki bahsettiğim atmosferin ısınması ve soğunması meselesiyle. Yani basınç meselesiyle. Yüksek basınç, düşük basınç. Bunu haberlerde, hava durumlarında görürsünüz. Alçak basınç, yüksek basınç vesaire. Bunlar rüzgar oluşumlarını etkiler ve gemicilerin, balıkçıların aslında denize çıkıp çıkmamaları konusunu tayin eder. Burada ne oldu? Soğuk hava, sıcak hava. Soğuk havadan sıcak havaya doğru bir geçiş oldu. Bunun sebebi ne? Basınç yüksek yerden alçak yere doğru ilerledi. Burada arkadaşlar sıcaklıkla basınç arasında bir ters orantı var. Sıcaklık düştükçe basınç artar, sıcaklık yükseldikçe basınç azalır. Buradan çıkan soğuk hava, şu bölgedeki soğuk hava aslında ne oluyor arkadaşlar? Aşağıya doğru bir çökme yaratıyor. Bir ağırlaşıyor burası. Bir basınç artıyor burada. Şu bölgede bir basınç havayı aşağıya doğru indiriyor. Burada da sıcaklık olduğu için ne oluyor biliyor musun? Burada bir boşluk oluşuyor adeta. Ve buradan bu tarafa doğru biliyorsunuz yüksekten alçağa doğru bir geçiş var. Basınç buradan buraya doğru geçtiği için buradaki duman gördüğünüz gibi yükseliyor. Uçan balon gibi hayal edebilirsiniz bunu. Peki arkadaşlar, bu rüzgardan en çok nerede faydalanıyoruz? Tabii ki elektrik üretiminde. Rüzgar türbinleri bildiğiniz gibi çok temiz, sürdürülebilir bir enerji kaynağı. Ülkemizde de giderek artan bir rüzgar türbini kullanımı var. Bu üretimin artması tabii ki çevreye büyük yararlar sağlayacak. Bu arada bu rüzgar enerjisinden bugün değil, biz yıllar önce faydalanıyorduk. En eski, evet yanlış duymadınız, en eski enerji üretim yöntemlerinden biri yel değirmenleri. Tabii ki. Yel değirmenlerini bir hayal edin, bir düşünün. Yel değirmeni böyle aslında rüzgar türbininin ilk versiyonu arkadaşlar. O rüzgarlar estikçe ne oluyor? Değirmende işte un, buğday vesaire bunlar çekiliyordu. Bu sayede insanlar tarım yapabiliyordu, işte ekmek yapabiliyordu. Su değirmenleri, o da rüzgarın su versiyonu. Ama çok eski, gördüğünüz gibi, yani bugünün teknolojisi değil, rüzgardan bayağı önceden faydalanıyormuşuz. Arkadaşlar bir de offshore rüzgar enerjisi üretim meselesi var. Offshore nedir? Karadan uzakta, denizin ortasında. Denizin ortasında, okyanuslarda diyelim, daha fazla, daha sürekli bir rüzgar enerjisi meselesi mevcut. Ve buradan çok daha yüksek verimde elektrik enerjisi üretilebiliyor. BASF'nin de bu konuda inanılmaz bir çalışması var arkadaşlar. Bir rüzgar parkı var. Hollanda kıyılarında 18 kilometre açıkta 225 kilometre karelik bir alanda rüzgar enerji parkı oluşturdu BASF. Burada 140 rüzgar türbini 6 terawatt saat elektrik üretiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 milyar elektrikli su ısıtıcısını çalıştırabilecek kadar bir enerji demek. BASF rüzgar türbinlerinden gelen bu enerjiyi kendi tesislerinde kullanmayı hedefliyor. Çünkü biliyoruz ki karbondioksit emisyonunun azaltılması, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması, çevresel faktörlerin korunması için çok önemli. 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefiyle BASF yoluna devam ediyor. O zaman hadi gelin bana bir söyleyin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın doğru bir tanımını ifade eder? A. Deniz ve okyanuslardaki su buharının yükselmesi. B. Atmosferdeki hava basınç farklarından kaynaklanan hava hareketleri. Arkadaşlar bugün de çok basit malzemeleri kullanarak çok büyük bir meseleyi, çok enteresan bir hikayeyi, belki de bugüne kadar nasıl olduğunu hiç merak dahi etmediğiniz bir meseleyi oturduk ve bu basit malzemelerle anlamış olduk.
boru, işte buz, mum. Ama gördüğünüz gibi çok basit şeyler bile aslında hayatı anlamlandırmamızı sağlıyor. Bakalım bir sonraki videoda hayatımıza nasıl yeni bir değer katacağız? Bir sonraki videoya kadar bilimle kalın, hoşça kalın.